Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Nefis Sanal Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ekranda gördüğünüz şahane ekmeklerin tarifini vereceğim. Şu görüntünün güzelliğini görünce muhakkak bu tarifimi deneyeceksinizdir. Kesip sizlere içini de göstereceğim. Ve ekmeğim hala sıcak diyebilirim. Hem yapımı çok kolay hem de aşırı lezzetli bir ekmek tarifi. Sıcacık, içine bir şeyler sürüp yemek için harika bir ekmek. Ve sözü fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Tarifim için gerekli olan malzemeler: 1 kilogram un kullandım. 1 yemek kaşığı kuru maya, 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, yine 3-4 yemek kaşığı kadar süt kullanıyorum. 1 yemek kaşığı tuz ve 700 milim de su kullanacağım. Yine tarifimin gram ölçülerini de açıklama kısmına yazacağım. Unumun ortasına havuz yaptım. 1 yemek kaşığı mayayı ortaya ekledim. Yağımı da gösteriyorum. Kenara dökülenlerle yaklaşık 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim diyebilirim. Süt de yine aynı ölçüde 4 yemek kaşığı kadar ve 1 yemek kaşığı tuzu da hamurumun kenarına gezdirip ortadan kaşığımla karıştırmaya başladım. Suyumu da yavaş yavaş ekliyorum. Şunu belirteyim, suyunuzun ılık olmasına dikkat edin. Çünkü ben ılık su kullandım. Ve kaşığı çıkarıp elimle yoğurmaya başladım. Şu püf noktasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ekmek hamurunuz ne kadar ele yapışan kıvamda yumuşak bir, yani sert olmayan bir hamur olursa ekmekleriniz de o kadar güzel olur. Lütfen buna dikkat edin. Hamurumu yaklaşık 2 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum gayet güzel bir şekilde mayalandı ve ekmeğimi yapma aşamasına başlayacağım. Elimi unluyorum. Hamurun üzerini de biraz unlayacağım. Kenarlardan toparlıyorum hamurumu. Hamurumu toparladıktan sonra tezgahıma biraz un serpiyorum. Ve mandalina büyüklüğünde bezeler tutuyorum. Elinize yapışırsa un serpmekten korkmayın. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca beğenmeyi, like atmayı, videomuzu buraya kadar izleyenler yorum bölümüne yorum bırakmayı unutmazlarsa çok sevinirim. Bezelerimi gördüğünüz şekilde tutuyorum. Bezeleri tuttuktan sonra üzerini temiz bir poşetle kapatıp bir 15 dakika dinlendireceğim. 15 dakika sonra ekmeğimi yapmaya başlıyorum. Yine altına ve üzerine un serptim. Bu işlemi merdane ile de ya da elinizle bile çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu kadar açmam yeterli olacak. Ununu iyice silkeliyorum. Ekmeğimin kalınlığını gösteriyorum size. Yarım santim kalınlığında açtım. Bu şekilde hepsini açacağım. Bu hamur ölçülerinden yaklaşık 12-13 adet pita ekmeği elde edebilirsiniz. Ekmeklerimi hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim ve üzerine kepekli un attığım tepsiye koydum. Üzerlerini bir bezle örtüp 20 dakika mayalandırdım. 20 dakika sonra 250 derece önceden iyice ısıttığım fırında yaklaşık 14-15 dakika pişecekler.
Fırını önceden ısıtmanız çok önemli ve ben alt üst fanlı ayarda pişirdim. Ekmeklerimin pişerkenki halini de size çekmek istedim. Çok güzel kabarıyorlar. Mutlaka bu ekmekleri deneyin ve lezzetine bakın. Gerçekten bu ekmek tarifini deneyenler bana dua edecekler. O derece lezzetli, yapımı da o kadar kolay bir ekmek tarifi. Ekmeklerim fırından çıktıktan sonra temiz bir bezin üzerine aldım ve hala sıcakken sabredemiyorum. Size kesip içini göstereceğim. Tam böyle tereyağı sürüp peyniri de atıp yenecek lezzetli bir ekmek tarifi. Özellikle Ramazan ayında da sahurda muhakkak yapın ve bu lezzetli ekmeği tüketin. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Gayet de sünger gibi görüyorsunuz. Sizlerle yeni ve güzel tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.